Merhaba değerli menajer arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar şimdi bana gelen sorulara aynı cevabı bir de buradan aktarmak istiyorum. Bakın oynatma listemiz içinde taktik formasyon videolarımız var. Eğer istediğinizi aradığınızı oradan bulamıyorsanız lütfen bana geri dönüş yapın. İsteğinizi yerine getireyim diyorum değerli kardeşlerim. Arkadaşlar bugünkü konumuza hemen geçiyorum süratli biçimde. 5-1-3-1. Arkadaşlar 5-4-1'i daha evvelden yapmıştık biliyorsunuz. Savunmacı bir dizilişli bir formasyon sistemi demiştik. Bu sefer de ona bir tık daha ilave ediyoruz. 5-1-3-1'i sizler için dilimin döndüğünce formasyonlarıyla aktarmaya çalışacağım. Sizlerin de bu konuda ilave edeceği görüşlerinizi bana yorumlarda yazarsanız karşılıklı olarak da fikir alışverişinde bulunuruz diyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar 5-1-3-1. Şimdi zaten beşli bir savunma sistemi de şuraya bir kale yazayım. Zaten bir kaleyi kuruyorsunuz. Dolayısıyla beşli savunma sistemi nasıl oynanır? Zaten beşli savunma sistemi kazanmanız gereken veya bir puan almanız veya bir tur atlamanız gereken maçlarda önem arz eden sizden çok daha kuvvetli, çok daha güçlü rakiplere karşı savunma veya sert savunma oynayabileceğiniz durumlarda beşli savunma sistemini tercih edebilirsiniz. Şimdi beşli savunma sisteminin önüne bir de DMC ekliyoruz. Zaten DMC'nin önemini her zaman belirtmeme gerek yok. Her bu tip videomda, bu tip taktik videomda sizlerle paylaştım. Artı ne oluyor arkadaşlar? Aslında 5+1 ile oynuyoruz. Yani baktığınız zaman 5+1 oynuyoruz. Yani sağlamın sağlamı bir savunma anlayışıyla oynuyoruz değerli kardeşlerim. Tabii rakibin durumu, rakibin oyun şekli, dizilişi bunlarla bağımsız olarak konuşuyorum. Dolayısıyla beşli savunma sisteminde her zaman eğer daha da bir adım daha ileri gitmek isterseniz DMC'yi de bu işe katalım. Oyuncularınıza geri talimatı vererek savunma ve sert savunmayı çok rahat oynayabilecek bir sistem arkadaşlar. Savunma da oynar, sert savunma da oynar arkadaşlar. Oynayabilir demiyorum, oynar. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken, göz ardı etmememiz gereken bir konu var. Şimdi arkadaşlar burada hemen şunu düzelteyim. Beklerin rahat ve ileri çıkabilir olması lazım. Dolayısıyla eğer geri talimatını yani geride kalma talimatını stopperler ve DMC için bile veriyor bile olsanız bekler için bu talimatı vermeyin. Çünkü ortada üçlü bir güruhla oynadığınız için kanatlı oynamıyorsunuz. Bunun birazdan kanatlı versiyonu da göstereceğim ama tavsiye etmeyeceğim. Onu da söyleyeyim. Ama beklerin bir şekilde ileri çıkması lazım. Çünkü savunma oynuyorsunuz, sert savunma oynuyorsunuz. Sizden çok daha kuvvetli rakibe karşı oynuyorsunuz. Kaptığınız toplarda, aldığınız toplarda bu fırsatları değerlendirmek için beklere ihtiyacınız var değerli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar, bana şunu diyebilirsiniz. Tamam 3 tane illaki stoppere veya DMC'ye de geri talimatı vermek zorunda mıyız? Hayır, değilsiniz. Ama sert savunma ve savunma oynuyorsanız, kendinizden çok kuvvetli rakiplere karşı da oynuyorsanız muhakkak geride hazırlıksız yakalanmamak adına bir şekilde onları geride tutmak yararınıza olabilir arkadaşlar. Şimdi değerli kardeşler, önce geliyoruz buraya. Şimdi üçlü bir MC ile zaten ortayı kapatıyorsunuz değerli arkadaşlar. Rakibiniz size topyekün yani iki kanadı, forveti işte tek veya çift neyse bu şekilde bir hücum hattıyla bile gelecek olsa
her şekilde tandemli olaraktan karşılayabilme şansınız var. Yani şöyle tekrar göstermek istiyorum. Rakip ortadan da gelse orta hattınızdan geçmesi kolay olmaz. Rakip kanat üzerinden AMR, AML gibi kanatlarıyla bile gelmiş olsa orada onu karşılayabilecek futbolcularınız var değerli arkadaşlar. Zaten DMC her zaman burada dağıtıcıdır. Söylemeye gerek yok. Şimdi arkadaşlar bir de bunu şöyle oynayan takımları da gördüm. Aslında bunu ben tasvip etmiyorum. Evet, bu da bir 5-1-3-1 versiyonudur. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Bu şekilde de oynayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Yani MR ve ML kullanarak da oynayabilirsiniz. Ama her zaman olduğu gibi eğer rakibinizin ortasında bir güruh varsa, bir orta sahada bir üstünlüğü varsa, burada tek MC'yi bırakmak, arkasında DMC bile olsa tek MC'yi bırakmak sakıncalı ve sıkıntı yaratabilecek bir pozisyon doğurabilir. Çünkü rakibiniz burada eğer oyundaysa burayı da bu şekilde değerlendirebilir. Ortadan daha çok üzerinize gelebilir. Orta sahayı daha fazla kullanabilir. Dolayısıyla her ne kadar bir arkada DMC, arkada bir beşli savunma veya üçlü stopper bile olmuş olsa, yüksek kaliteli futbolcuları varsa ki onlara karşı zaten oynanacak bir sistemdir. Dolayısıyla burada bir sıkıntı tekrar hasıl olabilir arkadaşlar. Şimdi değerli kardeşlerim, biz tabii ki şu sistemi ben açıkçası oynanabilir mi, oynanır, ama tavsiye etmediğimi söylüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi ben tekrar şurayı eski haline getireyim. Tabii ben bu şekilde tekrar sizler için dizayn etmiştim. Bu şekilde biraz daha şöyle yapalım o zaman. Şimdi santrforunuzu bir miktar bu hat üzerinde oynayabilirsiniz. Eğer kontra atak oynayacaksanız, kontra atağa açık olarak oynayıp sert savunma veya savunma oynayacaksanız, dolayısıyla buradan çıkacak oyuncunuza ihtiyaç var demektir. O zaman santrforu da bir miktar daha, bir tık, iki tık daha MC'lere yakın oynarsanız, dolayısıyla rakibin sonlandıramadığı ataklarda siz oraya rakip ceza sahası içinde varlık gösterebilme şansınız olur. Şimdi aslında burada sıkıntı şu. Tamam, defansif olarak bir problem gözükmüyor. Ama dolayısıyla burada hücumsal olarak da çünkü oyunun meyvesi goldür. 1-0 olsun, bizim olsun mantığı kullanarak şuradan çıkacak MC'lerinizle beraber bir katkı vererekten santrfora destekli orada etkili ataklar yapabilme şansınız var. Rakibiniz üçlü veya dörtlü savunma oynuyor. Fark etmez. DMC'si var veya yok. Neyse. Onlardan bağımsız konuşuyorum. Dolayısıyla 5-1-3-1 sisteminde atak olarak çok fazla atak yapma şansınızı belki elde edemeyeceğiniz için elde ettiğiniz ataklarda en azından bir fayda sağlamak amacıyla MC'lerin ileri katkısı çok çok önemli arkadaşlar. O zaman santrforda dahil ortada oynayan MC'lerinizin kalitesinin yüksek, becerilerinin yüksek, hatta oyun tarzlarının full olmasını da tavsiye ederekten böyle bir oyuncularla oynamanızı tavsiye ederim. Çünkü geride her şekilde bir şekilde ataklar sonlanmayacaktır. Sonlanmayacak atakları da değerlendirmek için yüksek becerili oyunculara bu sistemde ihtiyaç var. Şimdi arkadaşlar, şöyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Bakın. Bir başka versiyonunu gösteriyorum. Hafif bu da bir başka versiyonu. MC'leri bir tık daha ileri alaraktan, yani bir tık daha hücum hattına bir tık daha yaklaştıraraktan tandemli bir defans arkadaşlar. Yazıyorum buraya, bakın. Tandem. Zaten futbolda çok kullanılan bir deyim. Tandemli olarak 3 stopperinizin ikisini hafif geri,
bir tık öne kullanabilirsiniz. Veya bunun tam tersi olaraktan bir stopperinizi hafif öne, arkaya, diğerlerini hafif öne kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, yani aynı hat üzerinde oynamak istemezseniz stopperlerinizle onu bu şekilde bir tık ileri, bir tık geri oynayabilirsiniz. Biraz evvel söylemiş olduğum gibi zaten santrforunuzu hat üzerinde maçın da gidişatına uygun olaraktan, rakibin durumu ve dizilişine bakaraktan bir şekilde maçın ehemmiyetine, önemine göre santrforunuzu da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, şimdi burada en büyük şey bekler. Yani şu bekler şu formasyon üzerinde çok çok önemli. Çünkü alınan toplarda ileri taşıyacak veya uzun toplarda orta saha ve forveti buluşturacak uzun topları beklerle sağlama şansınız var. Diyeceksiniz ki bu abi ne oynar? Arkadaşlar, bakın, normal oynayabilir. Savunma oynar arkadaşlar. Sert savunma oynar arkadaşlar. Şimdi diyelim ki pas yönü. Eğer ikinci formasyon yani MR ve ML kullanmıyorsanız eğer, ki ben onu öneriyorum, ortadan oynayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Karışık oynayabilirsiniz. Kanat olmadığı için de kanatlı bir sisteme geçmek mantıklı olmaz. Pas atma şeklini kesinlikle kısa tutmamanızı ben tavsiye ediyorum. Çünkü rakibin zaten becerileri yüksek, oyuncu kalitesi yüksek. Kaptıracağınız toplar hücuma giderken size geri dönebilir, başınız ağrıtabilir. Buna karşı ne yapacağız değerli arkadaşlarım? Karışık olabilir ama uzun top geri dönen toplarda MC'lerin de ileri katkısıyla beraber daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ama karışık da olabilir değerli arkadaşlar. Kontrata açabilirsiniz. Bir mahsur yok. Pres tarzını kesinlikle alçak yapıyorsunuz. Çünkü burada sert savunma ve savunma oynuyorsunuz. Çünkü sert savunma ve savunma oynarken yüksek presle oynanmaz. Dolayısıyla oyuncularınız yorulacak. Ekstra bir katkı daha, bir kademe daha yorulmalarını sağlar. Dolayısıyla asla ve asla yüksek presten, hemen ona da bir çarp atalım. Yüksek presten kaçınıyoruz savunma ve sert savunma oynarken. Top çalma tarzında zordan kaçınıyoruz değerli arkadaşlar. Normal, kolay için bir şey demeyeyim, onu ben size bırakıyorum. Ama normal olursa iyi olur. Çünkü duran toplarda rakibe şans vermemek adına top çalma tarzını zor tutmayın. Zaten savunma oynuyorsunuz. Bir de o şekilde hem duran toplardan kaçınmak, yine artı kondisyondan tasarruf etmek amacıyla çok fazla zor top çalma tarzını tutmayın derim. Markajı eğer savunma oynuyorsanız bölgesel de yapabilirsiniz. Tabii burada yine çok önemli bir şey var arkadaşlar. Rakibinizin saha içindeki dizilişi, becerileri, oyun tarzları ve seviyeleri gibi şeyler çok önemli. Bunları bir tarafa koyuyorum. Adam adama bir oyun tarzında tercih edebilirsiniz. Adam adama oyun tarzını tercih ederseniz zaten offside taktiğini kapalı tutmak zorundasınız. Çünkü oyuncularınıza geri talimatını vermiştiniz. Arkadaşlar, şöyle bir bakıyorum, dilimin döndüğünce sizlere aktarmaya çalıştım. MR ve ML kullanmamanızı özellikle tavsiye ettim. Aynı hat üzerinde DC'leri kullanabilirsiniz veya bir tık ileri bir tık geri tandemli bir savunma üçlüsüyle orada oynayabilirsiniz. Geri talimatı vermeniz faydalı olur. Vermeseniz yani de olabilir ama geri talimatı verirseniz rakibinizin güçlü olduğunu düşünürsek size kontralarda en azından az adamla yakalanmama şansı verir diyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.